Geri çeker misin beni? Take. Scammer. I'm come from Turkey. Ya bir ülke fakir, turistiklik düzeyde ne kadar fazlaysa o kadar turistleri öpmeye çalışıyorlar. O direkt tapınağa sigara yakarak giriyorlar. Yani şu masa şu an toplam 400 TL falan tuttu. İçi pamuk gibi öyle, o ne ya? Oha. Sopa veriyor ya. Ver. Bir şey demek ister misin? Üfürükçü baş. Kola ve kruvasanla sahur yapıyoruz. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bu bölümde sizlerle birlikte hemen arkamda gördüğünüz bölgeyi keşfedeceğiz. Bu bölge Batur Dağı bölgesi olarak geçiyor ve şu an bu gördüğünüz bölge volkanik bir bölge. Hatta şurada aktif olarak hala faaliyet gösteren bir volkanik dağımız var, Batur Dağı. Bayağı güzel, böyle tatlı bir atmosferi var. Biz buraya da yine Ubud'dan motosikletle geldik. Hatta motosikletimiz de burada. Şimdi merkeze doğru gideceğiz. Şöyle bir çantamız var yanımızda da. Diğer eşyalarımızı bıraktık, çantamızı aldık. Burada bir yerlerde kamp atmayı düşünüyoruz. Bu arada buraya gelecekseniz şöyle bir detay daha var, onu da söyleyeyim. Buradan yaklaşık 200-300 metre ileride girişte güvenlikler bekliyor. Giriş Para ücretli. istiyorlar, 50 bin Aynen. rupi. Yani dağa girmek haricinde bu. Sadece bu alan Bölgeye. ulusal bölge geçiyormuş adamların söylediğine göre. Ulusal alan olarak geçtiği için de kişi başı 50 bin rupi ücret ödemeniz gerekiyor diyor. Motorla da gelseniz, arabayla da gelseniz bu ücreti ödüyorsunuz. Çünkü dolmuşlar falan geçerken de durdurup içine bakıyorlar. Yolculuk devam ediyor ama Çıkmaz yol sokak. bitti. Suyla devam ediyoruz. Tut bakalım, hadi bismillah. Merakla bekliyor musun? Üzerimde telefon yok. Pasaport da sende. Evet. De tek giden deli de benim ama bilemedim. Neyse, karımı dinleyeceğim. Geri çeker misin beni? Gidebilirdin, niye gitmedin? Böyle sıkıştı. Toprak fena tutuyor ha. Yol bitti. Biz Geri döneceğiz bir süre yolu. Öbür yoldan gideceğiz. biz Çocuk, yarın dağa tırmanmak çocuk için no diyor. Gördün mü? Hacı abiler de dönüyor. Bayağı bildiğin yolu full kaplamış herhaldesin. Bin bakalım. Şu an resmen hani böyle o turistik yerlerden çıktık ya, buralarda böyle bir ekstra bir o yani fakirliği mi diyeyim artık, yokluğu mu diyeyim, ekstra bir hissediyorsun. Her taraf çok kötü durumda temizlik, hijyen olarak da. Yollar zaten yok, sürekli zıplaya zıplaya geliyoruz burada. Ana yol güzeldi ama köye girdiğin anda her şey poha sardı yani resmen. Her yerde bu şekilde jipler var. Biz de bu jiplerden kiralayıp yarın o dağa çıkmayı istiyoruz. Google Maps'te bir yer yazdık. Buradan git, ileride göreceksin dedi ama yol bitti. Etrafta hiç turist de yok. Tek turist biz miyiz abi? Ben bunu da anlamadım ya. Diğer tarafa mı gidiyorlar acaba turistler? Şurada bir duralım da bir bakalım mı? Diğer taraf dediğin yerleri. Gölün diğer tarafı, arka tarafı. Şu an bu tarafta yapabileceğiniz aktivite olarak kaplıcalar var. Kaplıcalara girmeyi istiyorduk. Aşkım hareket etme karıcığım. Kaplıcalara girecektik. Kaplıcalar 200 bin falan para istedi kişi başı. Bizim yanımızda da öyle bir para yok işte. Yolda bozduramadık. Normalde para bozduracaktık. Hazır mevzu açılmışken o zaman onu da anlatayım. Para bozduracaktık. Exchange ofislerine giriyoruz. Yani tabii ki de otomatik olarak yolda giderken baktım, böyle hafif daha yüksek kuru olan ofise gittim. Girdim ofise. İlk ofise girdim. Parayı verdim, 100 euroyu. Hesap makinesinin altına koydu. Ondan sonra dedi ki 1975, 1 milyon 975 bin rupi yapıyor. 500 ayırdı paraları. Dedi ki bak dedi, tek tek say dedi. Saymaya başladım. İlk parayı saydım, ilk desteği. 500 dedim, okey dedim. İkinci desteği saydım. Burada 400 var dedim. Ha pardon dedi, devam et dedi. Sonra saydım diğer ikisini, 1,5 dedim. En son tekrar o üçüncü desteği verdi. 400, 1900 dedi. Tamam dedim. Sonra adam aldı, adam tek tek saydı. Tamam dedim, bana verdi. Ben biliyorum burada böyle bir dolandırıcılık sistemi olduğunu. Bana verdi, ben tekrardan saymaya başladım. Saydım, tamdı. Ondan sonra adam geri ver parayı dedi, geri verdim. Bak dedi, bir daha saydı, 1,5 milyon dedi. Tamam dedim, okey dedim. Verdi adam bana geri. En son artık ben elime aldım tüm desteleri, toplu şekilde saymaya başladım.
Bir saydım 1 milyon 975 bin vermesi gerekirken bana 1 milyon 700 bin vermiş. Ben bunu gördüm. Parayı geri verdim. 100 euroyu aldım, bir şey demeden çıktım oradan. Burada video çekmediğim için üzgünüm. Ondan sonra ikinci yere gittik. Bu sefer akıllandım, gözlüklü çektim. Video nasıl oldu bilmiyorum. Gözlüğü taktım, videoya başladım. Saydım. Okey mi dedi. Okey dedim. O sırada benim fotoğraflarımı çekiyor. Sonra siz bu videoyu izleyin. Sonra anlatacağım. Evet dostlar, şimdi para bozduracağız. Hello. Hello. Can I exchange 100 euro? How much? 100. Just 100 euro? Yes. Yes. Şimdi ne kadar oran? 1 euro 19.720. Biraz önce dolandırdılar, o yüzden buradan yapacağız. 19,725. Okey. This you get it. Okey. Bak 500 ayırıyor. Daha demin böyle bizi öpmeye çalıştılar. İnşallah burada da yapmazlar. You check. I check final. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. This 1 million, yeah? Yes. This 1,900,000, Okey. yeah? Yes. 1,900,000. Fotoğrafımı çekti benim. Niye çekti onu düşünüyorum. Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Okay. Yes. And this is. Yes. I don't have this. So, So we can do cancel the change. Because this is only this my money. because you try to scam me. No, I'm not Okay. scam, yeah? But different. Yeah? Photo. Why did you take photo then? Why did take my photo? What you want? Dolandırıcılar, görüyor musun? Adam şey diyor. 100 rupim yok diyor. Bozduramam diyor. Fotoğrafımı çekti. Take photo. Why? Take. Scammer. Aptallar ya. Dolandırıcılar ya. Adamlar ne kadar fena organizasyon kurmuşlar. Gruba atıyorlar bir de şu anda. Şey diye. Bak bunda bu biliyor, sistemi biliyor, o yüzden vermeyin gibisinden. Çok fenalar, çok. Neyse kaydettiğin aşkla paylaşırız. Ondan sonra ben parayı aldım 1 milyon 900 bin, tamam okey dedim. Adam dedi ki daha fazla param yok dedi, hepsi bu kadar dedi. Bir exchange ofisinde 4000 TL mi var sadece yani veya 5000 TL neyse. Ya bu yalana inanmamı beklemeyin benden ya. Ve ondan sonra da bizim full fotoğraflarımızı falan çekti. Öyle bir durum oldu. Öyle olunca parayı bozduramadık. Burada da Bu arada Ali'nin video çektiğini kaydetti. Gözlükte ışık yanıyor ya. Fark etti. O yüzden fotoğrafını çekti. aynen Yani. muhtemelen gözlükte çektiğimi fark edince adam dolandırmaya çalışmadı bizi. Öyle de bir saçma salak durum yaşadık ve paramızı bozduramadık. Bali'ye gelirseniz, özellikle Bali'de oluyormuş bu durum. Daha önce duymuştum. Biz de yaşamış olduk. Hatta bir gün öncesinde ben demiştim ki Allah'ım dolandırılmaya fırsat verme, dolandırıcılara fırsat verme diye Aynen. tapınakta dua ettiydim. Allah'ım ne olur böyle dolandırıcılara fırsat verme. Amin. Kabul oldu galiba. Bali'ye gelirseniz bence kesinlikle direkt böyle verip de tüm parayı tek bir yerde bozdurmayın. İhtiyaç duydukça küçük küçük bozdurmanız en azından böyle dolandırıcılıkların önüne geçer. Şimdi jip turumuzu ayarladık ve hala paramız olmadığı için para değiştirmeye gidiyoruz. Turumuzu ayarladığımız acentadaki ablayla birlikte bindik. Abla beni bir tane exchange ofisine götürüyor. Oradan para bozduracağız da ofis değil, normal bakkalmış anam babam. Şu an bir tane turla konuştuk. 550 dedi. Sonra başka bir yere gittik. Orayla konuştuk. Orası da 550 dedi. Normal direkt alacağız. Sabah tura çıkacağız. 4'te başlayıp yaklaşık 11 gibi falan bitiyormuş. Tamamen size bağlı. İstediğiniz kadar durabiliriz dedi. Paranın bir kısmını vereceğiz. O yüzden parayı bozduracağız buradan. Bakalım kaç verecekler. 100. How much you will give? 1 milyon 900 bin teklif ediyor. Tabi burada yer olmayınca. Can you do like that? 1940 yapar mısın dedim. 40 bindir. Yol paramız bedavaya geliyor mazot. Normalde merkezde yaptığımızda şu an 100 euro yaklaşık 1 milyon 950 bin falandı. Burada da abla 1 milyon 900 bin dedi. 1940 yapar mısın dedim ben de. In Ubud I saw even this price for 100 euro. Can you do like that? Just 40. Abla 1920 yaparım sana dedi. Ops. İnternette de şu an 1960 yazıyor. Abla bana 1920 verecek. Yani 40 bin komisyon kesmiş oldu. O da ne kadar yapıyor? 2 euro yani 100 TL'de komisyon kesti.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Okay. Okay, thank you. Thank you. Ya seperti ini senang bahasa Inggris. Haydi gidelim. Sonunda her şeyi bitirdik şöyle. Jeep tur içinde 550.000 rupilik fişimizi verdiler. Yarın sabah burada buluşacağız. Şimdi gidiyoruz? merkeze gidelim. Çantayı da o Jeep turunu kiraladığımız yere bıraktık. Nereye geleyim? I'm just traveling. Where? I'm come from Turkey. Turkey. Yeah. Turkey, okay? Yeah, it's good. You know Turkey? I know. A lot of from Bali walking there. Masas. Okay. Bye bye. Burada insanlar genel olarak böyle daha önceki bölümlerde de söyledik çok girişkenler ve konuşmayı da Sohbet seviyorlar. etmeyi seviyorlar. Bayağı seviyorlar. Yolları çok güzel. Şu an biraz buralar ana yol olduğu için daha geniş ve çoğunlukla bunun bir tık daha dar oluyor yollar. Hatta bazı şehir içi yollar sadece araç değil de motorların geçebileceği yollar oluyor. Batur'un Manzara muhteşem. Ay burada sıkıntı. Biri uçmuş herhalde burada. ne olmuş? Uçmuş herhalde. Herhalde, burada. aynen. Bu bölgede balıkçılık da çok var. O yüzden gölün içinde çok fazla balık çiftlikleri var. Ana geçim kaynaklarından birisi de çiftçilik hala burada var. Burada da bir manzaramız var. Ne çarptı? Oğlum 30.000 tane böcek çarptı yüzüne. Hak etti ya. Ne geldi? Şunu indirsene. Yok ki. Var. Yok. Ha şey. Özellikle onsuz aldım gerek yok diye. Arıydı o. Arı mıydı? Bilmiyorum da bayağı orada bir sürü vardı yani. Burada. Tapınağımıza geldik gelmesine de. Şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi bir anda ortalıkta kara bulutlar oluştu. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmadan tatlı tatlı tapınağımızı gezip geri döneriz. Şurası Uludağ Batur Tapınağı olarak geçiyor. Şuradan içeriye girelim. Coming. Yes, Where you from? Turkey. Turkey. Yes. You know you going in the side. No? You need sarong skap in the same in Balinese. Come you buy ticket here. Yeah. What you want? Sorry. You buy ticket here on the you going in the side. Yeah. Hello. How much? 50.000. And what about Jeep tour? How much? This one digunakan Jeep Touring one pack. Ini yang ada Two person, how much? One person 700 For one. for one. Okay, thank you. Yeah, come here, maybe you can. No, thank you. We just checking Pay around. ticket. No need, thank you. Thank you. Not pay ticket. Okay. Bir kişiye 700 dedi değil mi? Aynen. Gördünüz mü? Kişi başı 700 dedi. Ya böyle oldu mu insanın ne gezesi var ne başka bir şey yapası geliyor. Ya biz var ya sadece böyle bir ziyaret etmek adınaydı. Bu arada yani tapınak her ne kadar güzel de olsa şu an iyi kötü daha önceki bölümlerde tapınakları gezdik. Burası da Aynen aynı tapınak öylesine devamı. geldiğimiz bir yer. O yüzden ben buraya o parayı vermem abi. 50.000'lik bir tapınak değil ki burası. 30.000 tane kapısı var. Sırf o girişten girdik. Polisler tuttu diye bizden para istediler. Ya bir ülke fakir, turistiklik düzeyde ne kadar fazlaysa o kadar turistleri öpmeye çalışıyorlar. Bu şu an maalesef bizim ülkemizde de bazı bölgelerde var. Bunu sadece Bali'de görmedik. Ne bileyim Filipinler'de de gördük. Tayland'da bu arada ben bu kadar görmedim ya. Yaşamadım yani Tayland'da bu kadar. Tayland'da yoktu. O kadar Tayland'da değildi. turistik ama yani istisnai ve fakir bir ülke Tayland'da aynı şekilde. Ona Abi, rağmen Tayland'da tapınak gezmedik, bir de böyle bir şey var. yo nasıl gezmedik aşkım? Gezdiğimiz tapınaklarında girişinde bilet varsa adam akıllı bir bilet ofisi koyuyorlar. Burada Ya bilet bayağı almaya lüks yerde o gezdiklerimiz. Aynen. Merkezdekiler. onun dışında normal tapınaklar zaten ücretsiz de yani şuraya falan 50.000 rupi vermeye bence gerek yok yani. Bugün böyle üst üste birçok olay yaşamamızda ayrıyeten üzdü beni. Üst üste geliyor hep de var. Neyse biraz sessizleşelim. Bu arada bu tapınak volkan patlamasında yarısı yıkılmış ve tekrar yapılmış tapınak. Burada gördüğünüz aletlerde Bali'nin kendine has müzik aletleri ve yerel müzik aletleri. Bunlarla aynı zamanda legon dedikleri dans şovları var. Onlarla da bu orkestralarla o şovları gerçekleştiriyorlar, dans şovlarını. Bu müzik
gruplarına da gamelan diyorlarmış. Oha! Buraya bakar mısın? Direkt full domuz koymuşlar. Bu bulunduğumuz tapınak bölgesi bir kompleksten oluşuyor aslında ve 285 farklı küçük tapınaklardan oluşuyor. Horozlara bak. Kafeslerde yetiştiriyorlar. Dövüş horozu gibi. Megafondan ses vermişler buraya. Burada ne var? O direkt tapınağa sigara yakarak giriyorlar. Bunlar bir gösteriye hazırlanıyor bence. Biz buraya girdik de böyle bir şey demeden kendimi değişik hissettim. Anladığım kadarıyla ora Ulan Danu Batur'du mesela. Burası Tuluk Biya Batur. Tapınak bölgesi de kendi içinde bölgelere ayrılmış durumda. Şimdi ne yapıyoruz? Yağmur atıştırmaya başladım. Tekrardan o jip turu için konuştuğumuz restorana geldik. Akşam yemeğini de burada yiyelim dedik. Normalde başka yerde yemek istiyorduk. Güzel böyle bir Batur manzaralı bir yerde. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Maalesef çok erken kapanıyormuş orada restoranlar. 7'de kapatıyoruz dedi. Bir yere oturmuştuk. Öyle olunca biz de yağmur yağıyordu. Geri gelelim dedik ve restorana geldik buraya. Biz geldik ama yağmur durmadı. Yağmur hala yağıyor. Hem de çok sağlam yağıyor. İnşallah ilerleyen saatlerde durur diye düşünüyoruz. Ne alıyorsun? Bugün kendimize ödül vermeye karar verdik vesileyle. Çünkü bugün çadırda kalacağız. İkimiz de ikişer porsiyon alacağız. Sanki şey olacak gibi. Bugünün ödülü yemek. Fiyatları göstereyim ben size bu arada. Burada da yine %10 ekstra vergi ödeniyor diye yazıyor. Burada maalesef Endonezya'nın genelinde var bu durum. Alıyorsun, aldıktan sonra öderken en son hesaba %10 ekleniyor. Ben bir tane şöyle bir şey alalım diyorum karım. Şunlardan birini, bir de öyle bir şey alalım. Olur. Hangisini seçiyorsun? Burger mi alacaksın sen? Burger gibi sanki. Mesela et burgeri 80 bin rupi diyor. Artı %10 da vergisi var, onu unutmayın. Burada gölde çok fazla balık olduğu için balık da satıyorlar. Ben bir tane balık denemeye karar verdim ya. Gitmeden bir balık alalım buradan. Bu gölün balıklarından. Can I take one nasi, Nasi goreng? goreng. Only nasi goreng. Burger hangisini istiyorsun sen? Two chicken burger. That's it. No need, thank you so much. Bu arada iftara da son 5 dakika. 5 dakikada yetiştiremezler bence. İftar açmadığımız sürece Vesile'nin şu yüz ifadesi geçmiyor dostlar maalesef. Bali serüveninde biraz böyle Vesile'yi somurtuk göreceksiniz. Ramazan sebebiyle kapalıyız. Evet. Yemekler ufaktan geldi. Thank you. Bu arada bayağı harbi bir tık fazla aç gözlük Dedim yaptık. sana ben. Thank you so much. Bayağı büyük. Çok yemek geldi ha. Paket yaptınız onları. Sahur yemeğimiz de çıktı. Yani şu masa şu an toplam 400 TL falan tuttu. İlk patatesle başlamam. Balık nasıl? Çok güzel gibi. Güzel mi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok başarılı. Bayağı güzel. Balık iyi ha, harbi iyi. Limon oranını o kadar güzel ayarlamışlar ki. Ekmeği çok iyi. Bence yemek mükemmel ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da efsane. Bugün biraz daha böyle ne günü? Deneme günü. Deneme günlerinden biri sanırım, evet. Bir meyve aldık. Evet, Tam nasıl olarak yendiğini falan hiçbir biz şey bilmiyoruz, ilk bilmiyoruz defa bu aldık. arada. Araştırdığımızda Bali'ye özgü bir tropik meyve olduğunu ve böyle vanilya benzeri tatlı bir aromaya sahip olduğunu söylüyor internette. C ve A vitamini odaklıymış, vanilya gibiymiş. İçi pamuk gibi öyle, o ne ya? Oha! Güzel mi? Çok mu güzel? Bayağı aldık bu arada, bir poşet aldık. Kar meyvesi. Nasıl? Harbiden adı gibi bu arada. Nasıl açılıyor? Şöyle açıyorsun, direkt soyuyorsun. Çok bir tadı yok bence. Yedikten sonra da şöyle bir çekirdeğe çıkıyor ortaya. Benim bu şansım herhalde full çekirdekten oluşuyor. Seninki de mi böyle? Hep böyle. Beni çok tatmin etmedi ya. Yani hiç bir daha canım çekmez bunu. Onun dışında biraz daha böyle içecek aldık. Vesilecim çocukluğa gitmek istedi. Şöyle bir şey aldı.
Çocukken çok yerdik. Yemek çok geldiği için yemeğe paket yaptırdık. Sahurluk da olmuş oldu. Pilavı paket yaptırdık. Yemeğe de toplamda 250.000 rupi ödedik. Öyle bir gün oldu. An itibariyle kamp alanımıza geldik. Çadır Neredeyiz? kuracağız. Şöyle bir tane restoranın yanına geldik. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Köpekler Köpekler var. var. Geliyor köpekler. Şöyle bir alandayız. Köpek koştur koştur geliyor bir de garibim ya. Merhabalar, böyle götünü sallıyor. Ne kadar çok götünü köpek var. yaz. Yazık. Anam. Sopa veriyor ya. Ver. Bir de götüyle vuruyor. Merhabalar. Ya Yakala. aynı Ru. Aynı. Sopayı arıyor şu an. Sopa attım. Götün sallayışına bir bak ya. Sopa getiriyor ya. Seni yerim ben ya. Ben attım ya bana getiriyor. Dürtüyor bir de beni. Yakala. Sopayı nasıl buluyor? Attım ben. Ağzında kalmış da. Dur bırak. Attım. Anu her yanımı batırdın şimdiden. Dur işimiz var sonra oynayalım. Aman seninle çadır alalım mı? Altımıza mat olarak yine karton aldık marketlerden rica ederek. Şimdi çadırımızı kuracağız. İlk olarak yerlere bir şunları açayım. Kanka ya dur oyun sırası değil. Herkes koyun et derdinde, kasap can derdinde. Tam Ya tersiydi o. çok tatlı ama. Merhabalar. Bu arada ben gece üşüyeceğimizi hiç düşünmüyorum çünkü hava Umarım. güzel. Yağmur yağmadığı sürece mükemmel olacak. Zaten saat 10.30. Sabah zaten yani 3 gibi falan kalkacağız. Şu an 3-4 saat yatacağız burada. Tontici de tontici. Tontici de tontici. Tamam. Işığı bana tutman lazım ama gülüm burada çalışan benim. Çadırımızı da şöyle kurduk. Gönül rahatlığıyla tatlı yatacağız. Hatta Vesilecim başlamış hazırlıklara. Evet, Yastık şişiriyor. yastıklarımızı- Hemen yatalım. Son Saat Üç, şu an kaç oldu? 4-5 saatimiz var. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Bir şey demek ister misin üfürükçü baş? Saatimiz 3'ü 20 geçiyor ve biz kalktık. Ufaktan sahurumuzu yapıyoruz. Kola ve kruvasanla sahur yapıyoruz. Bir de pilavımız var bu arada. Onu bence gittikten Gittiğimizde sonra... yeriz aynen. Gece yağmur yağmadı. Ama bakın şurada gözüküyordur kamerada muhtemelen. Şöyle. Çok fazla çadırın dış tentesinde nemden dolayı şey oluştu. Çok soğuk dışarısı ya. Sulanma oluştu. Su mu? Ne rutubet mi oluştu? Ne oluştu? Nem? Nem var nem. Nem çok abi ya. Nem kötü. Sevmiyorum nem ben. Şimdi eşyalarımızı ayarlayacağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Okey. Jipe geldik. Ve yolculuğa başlıyoruz. Biz bu şekilde montlarımız olmayınca tabii mecburen uyku tulumlarıyla yola devam ediyoruz. Ayda yılda bir ne zaman ceket lazım olsa başka bir yerde unutuyoruz. Ready? Yes, we are Yes. ready. Bugün bizim rehberimiz Archie olacak. Onunla birlikte gideceğiz. How much hours far from here? 30 dakikalık bir yolumuz varmış. Bir de buradan bilet parası ödüyorsun. Ne kadar ödüyorsun bilmiyorum ama girişte paralı. 20.000 verdi. Hiçbir şey değil ha. Aynı zamanda şeyler de var. Bakın yürüyüş yapanlar da buradan yürüyor. Bak orada bak gözüküyor ışıkları. Daha Ne? baksana sol tarafa. He. Kamerada gözükmez. Çıplak gözle gözüküyor da. Ve şöyle bir durum da var. Burada motorla falan da bireysel olarak gelen insanlar da var. Aynı daha çıkıyorum. Aynı. Gördün mü? Ben sabahtan beri sana bunu diyorum. Gülüm. Bekle dur. And also the trekking route is same, right? Here. And what about other mountain? What its name? Aban. Yes. I thought it was the Batur Mount. Abim 4x4'e geçti. Okay, I got it. Yani trekking rotası burasıymış. Motorla da çıkanlar var. Yürüyerek de çıkanlar var. Bizim gibi arabayı tercih eden de var. Opsiyonlar çok. Ben de hafızayı doldurdum da. Şimdi mesele fotoğrafları siliyor geçmişi. Video siliyorum. Karşı taraf Abang, Gunung Abang Dağı diye geçiyormuş harbi. Abi biraz önce demişti. Buraya aynı zamanda cross motorlarıyla gelip cross motorlarıyla da çıkabiliyorsunuz dostlar. Onu da rehber istiyorlar mı bilmiyorum ama trekking için kesinlikle rehber istiyorlar. Kaçak çıkabilirsen çıkarsın da zor gibi. Her ne kadar yağmur sezonunda da olsak şansımıza bugün ama çok açık. Ben dua ettim çünkü tabii açık olacak.
Kola var ya hoşaf oldu bu O kola arada. zaten ben düşürdüm bir ara. He, ikisi aynı yolmuş. Wow. Toprak, bunu kesin deneyimle kanka, gel Bali'ye. Oha, geçtiğimiz darlığa bak. Direkt sadece tek bir küçük arabanın geçebileceği kadar bir darlık var. Sabah dönüşte de tekrar gösteririz biraz hava aydınlanınca. Şu an çok gözükmüyor tabii muhtemelen. Mount Agung is the biggest one. It's the tallest one. This took like 7 hours climbing. And how many meters that mountain length? Abang? Yes. Abang, that's 2,142 meters from the sea level. And this one 1.7. This one is 1.7. Okay. Bu 1700'müş, diğeri 2000 küsürmüş. Arabayla geldiğinizde burada sizi kafelerin olduğu bölgeye getiriyorlar. Buradan Çardak desek daha doğru. aynen çardaklar kurmuşlar. Bayağı burası full dolacak. Şu anda Biz de sahur yapıyoruz. evet. Şurada son kalan dünden kalma yemeklerimizi şimdi yiyeceğiz. İmsa gösterir misin? Şimdi bir son kaç dakikamız kaldı? Son 47 dakikamız kaldı. Güneşi doğurduk da biraz bulutlu olunca tam böyle bir o kırmızılığa ulaşamadık ama yine de güzel, farklı bir deneyimdi. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Hello. Gidiyoruz. Bayağı kalabalık. Sadece burada değil. İleride de mesela orada da bir blok daha var. Herkesin jiple gelip fotoğraf çekinip sonra tura devam ettiği ana nokta. Arçay'la konuştuk. Şu an sezon ölü dedi. Yani şu an burada araba yok dedi. Eğer Temmuz, Ağustos gibi gelirsen dedi burada park edecek yer bulamıyorsun dedi. Millet böyle sıkış tepiş oturuyor dedi. O yönden de aslında şu an güzel bir dönemde geldiniz dedi. Tek sıkıntısı bulutlu Güneş. olduğu için maalesef güneşi göremedik. Ama o bile okeydi şu anda. Şansımıza en azından güneşin parlaklığını gördük. Bazıları o parlaklığı bile göremiyor. Çok kapalı oluyor bazen bulutlar falan dedi. Son olarak da eğer şu cross motorlarıyla gelirseniz de burada bir yerlere motoru koyuyorlar. Buradan tepeye tırmanarak gidiyormuşsunuz. Yani aslında böyle her türlü zirveye çıkmak istediğinizde yürümeniz gerekiyor. Güzel ama etrafı ya bayağı. Bence de çok iyiydi. Yani yürüyüşten iyiydi Vesile için özellikle. Aynen çok güzeldi. Evet dostlar, bugünkü son noktamız olan Siyah Lav bölgesine geldik. Gözünüzün alabildiğine her yer siyah taşlarla dolu. Bunun da sebebi ne? 1917 ve 1963'te bu bölgedeki volkanik dağ patlıyor ve o başta da anlatmıştık, bir tapınak vardı, hatta o tapınağın yarısı falan yok oluyor demiştik. O tapınağı buralara her yere alıp götürüyor ama arkasında da böyle bir güzel bir farklı bir alan bırakıyor. Bu alanda gördüğünüz gibi her yerde siyah sivri sivri taşlar var. Lav taşları. Onun dışında şuralarda bak yeşil yeşil yosunlar oluşmuş. Bazı bölgelerde yavaş yavaş böyle bir şeyler filizlenmeye başlamış. Ağaçlar çıkmış, yeşillikler oluşmuş. Bakın şurada falan yeşillik var. Ama çok uzun süre sonra yani. Evet evet, ta 1917-1963 diyoruz. 60-70 yıl geçmiş üstünden ama ona rağmen hala yeni oluşumlar başlamış. Bu şekilde bu kayaların oluşmasının sebebi lav akıntıları soğuyup bazalt kayaya dönüşüyorlar. Rengi siyah oluyor taşların. Çünkü çok fazla miktarda demir ve magnezyum içeriyormuş bu lav akıntıları. Ve Ay. işin bir güzel iyi tarafı da şu. Volkanik topraklar zamanla çok verimli topraklar haline gelebiliyormuş. Bak birisi ne yapmış?
yolda da bir sürü vardı da sen görmedin sanırım. Bu şekilde herkes de yapmak isteyenler kendinden hatıra bırakıyor. Bak mesela abimin biri de kendinden buraya böyle bir hayvanlık anısı bırakmış. Aynen. Bayağı uzun devam ediyor. İlk geldiğimizde yukarıdan seyrederken görmüştük bu bölgeleri de. Oranın bu Black Lava yani siyah lav bölgesi olduğunu bilmiyordum. Başta şu dağın zirvesine gidip oradan gün doğumunu izleyip sonrasında lav bölgesine gelip burada fotoğraf çekiyorsunuz. Müsait Manzara gördüğünüz çok yere iyi ya. çöküyorsunuz. Buraya gelirken girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Motorla gelseniz gelirsiniz. Ama tavsiye eder miyim? Yani bence gerek yok. Bu şekilde bir jip turu almanız Jip sizin kesinlikle, açınızdan aynen. daha güzel olur. Ya bu arada internet üzerinden alındığında fiyatlar 2 katı artıyor. Biz direkt abiyle birebir yüz yüze görüşerek aldık. İsterseniz direkt Arça'nın da numarasını alta bırakırız açıklamalarda. Oradan Arça'ya da ulaşabilirsiniz dostlar. Arça da bizim şu an jip şoförümüz. Sağ olsun çok iyi bir insandı. O yüzden elimizden geldiğince hem size hem de ona yardımcı olmak isteriz. Yani biz şu an 550 bine geldik. Siz de bizim selamımızı söyleyip uygun fiyatlı bir şekilde gelebilirsiniz. Normalde başka yere sorduk. Kişi başı 700 dediler, yani böyle bir fiyat olamaz. Aynen. Siz de gelin, çıkın gelin bacım. Durum bu şekilde. An itibariyle bu videonun burada sonuna Sonuna geliyoruz. geldik. Gelecek bölümde Görüşürüz.